Moğol İmparatoru Cengiz Han'ın modern zamandaki torunlarının coğrafyasına yolculuk yapacağız. Uzun yıllar devam eden Sovyet işgali sonrasında bağımsızlığını kazanan Moğolistan'ın ekipman yelpazesi o günlerden kalan araçlarla şekilleniyor. Ocak 2025'te Moğolistan Devlet Başkanı Uknagin Kürelsük, Türk insansız hava aracı şirketi Baykar'ın tesislerini ziyaret etti. Görüşme İHA alımı hakkında iddiaları güçlendirdi. Ancak henüz resmi bir anlaşma imzalanmadı. Böyle bir anlaşma resmileşirse ülkenin dağlık arazisi ve sınırdaki kaçakçılık problemlerine karşı avantajlı bir duruma geçmesi bekleniyor. Ayrıca özel bir Türk şirketi tarafından da mühimmat fabrikası kurulacak. Böylece Moğol askerlerinin kullanacağı silahların mühimmatları yerel kapasiteyle geliştirilecek ve ithalat kaleminde azalma görülecek. Bu videoda Moğolistan hangi askeri ekipmanları kullanıyor, ülkenin sınır ve askeri problemleri neler, ordu nasıl yapılanıyor ve Cengiz Han'ın ordusu nasıl şekilleniyordu sorularının cevaplarını arayacağız. İçeriye geçmeden önce bir ricamız var. Ülkelerin askeri yapılarını sizlere aktarırken büyük bir şevkle çalışıyoruz. Kanalımıza katılarak veya abone olarak bizlere destek olursanız çok mutlu hissederiz. Modern Ordular serimizin bu bölümünde Moğolistan'ı konuşacağız. Hazırsanız başlıyoruz. Ordunun yapısıyla giriş yapalım. Moğolistan, jeopolitik konumu ve ekonomik durumu nedeniyle benzersiz bir askeri politikaya sahip. Dünyanın en büyük iki ülkesi arasında yer alan Moğolistan Silahlı Kuvvetleri'nin işgallere karşı bağımsızlığını koruma konusunda sınırlı bir kabiliyeti var. 18-25 yaş arasındaki erkekler için zorunlu askerlik uygulanıyor. Genellikle 12 ay hizmet süresi var. Ancak lisans mezuniyeti veya belirli meslek grupları için kısaltma yapılabiliyor. Kadınlar için zorunluluk yok. Sadece gönüllülük esasına göre orduya katılabiliyor. Ağırlıklı olarak lojistik ve idari görevlerde yer alıyorlar. Savunma Bakanlığı 2025 Vatansever Moğolistan Yılı kapsamında askerlik eğitimini modernize etme planları açıkladı. İngilizce bilgisayar okuryazarlığı ve ağır araç sürücü kursları gibi programları içeriyor. Başkomutanlık makamında aynı zamanda devlet başkanı olan Uknagin Kürelsük bulunuyor. Ordunun bütçesinin gayri safi yurt içi hasıladan aldığı paya bakalım. 2020-2024 arasını ele alacağız. 2020 ve 2021'de %0.8, 2022 ve 2023'te %0.6, 2024'te %0.7'lik pay ayrılmış. Moğolistan ordusu iki kuvvetten oluşuyor. Bunlar kara kuvvetleri ve hava kuvvetleri. Ordudaki asker sayısından bahsedelim. Yaklaşık 35 bin asker bulunuyor. Bunların 33.500'ünün kara kuvvetlerinde, 1.500'ünün hava kuvvetlerinde görevli olduğu tahmin ediliyor. Global Firepower Index araştırmasına göre 145 ülke içinde 98. sırada. Cengiz Han'dan gelen savaşçı genlere sahipler. Bu konuyu detaylandıralım. Cengiz'in ordusu nasıl yapılanıyordu? Ve özel muhafız birliği olan Kaşık'ın kuruluşunu konuşalım. 13. yüzyılın başlarında Moğol İmparatorluğu'nun temel taşı olarak hem askeri disiplini hem de yenilikçi organizasyon yapısıyla tarihin en etkili ordularından biriydi. Hızlı, yüksek hareket kabiliyeti ve tam disiplin esasına göre kurulmuştu. Cengiz orduyu onluk sisteme göre dizayn etti. Arban, Jagun, Mingan, Tümen olarak kategorize etti. Arbanın günümüzdeki karşılığı onbaşı, Jagun'un karşılığı yüzbaşı, Minga'nın karşılığı ise binbaşı olarak anlaşılabilir. Özellikle atlı birliklere odaklanıldı. Yay ve ok kullanabilen, küçük Moğol atları sebebiyle aşırı süratli birliklerdi. Daha sonrasında yakın dövüş için ağır zırhla kuşandırılmış atlar ve at üstünde askerler de yer aldı. Mancınık ve barutlu silahları Çin'deki seferler sırasında öğrenip orduya entegre ettiler. Fethedilen noktalardaki mühendis ve zanaatkarlar can güvenliği karşılığında Moğol ordusuna hizmet ederdi. Moğol ordusu günde 100-120 kilometre yol kat edebilirdi. Bu da düşmanlar için öngörülemezlik anlamına geliyor. Moğol İmparatorluğu'nun en prestijli ve elit birimi olan Kaşık'tan bahsederek bu bölümü tamamlayacağız. Yaklaşık 10.000 mensubu olduğu tahmin ediliyor. Cengiz ve ailesini korumak, öncü birlik görevleri, casusluk ve düşmanı gözetlemek görevlerini yürütüyordu. Aynı zamanda elçi ve Cengiz'in emirlerini ordu içinde yaymaktan sorumlulardı. Her Kaşık üyesinin 3 ile 5 arasında yedek atı da vardı. Bu da durmaksızın yolculuk imkanı sunuyor. Cengiz Han'ın torunu Hülagu döneminde Kesik birimi Bağdat'ın fethinde stratejik görev
görevler aldı. Özellikle Abbasi halifesinin teslim alınmasını sağladı. Cengiz'in ölümünden sonra oğlu Ögeday, Çin'in ve Kore'nin fethini tamamladı. İmparatorluğun oğlu ve torunlar arasında paylaştırılması sebebiyle merkezi idare azaldı. Kaşık'ın rolü hanlar arasındaki çekişmeler sebebiyle zamanla azaldı. Hülagü Han tarafından Bağdat'ın fethi sırasında da Çin'den öğrenilen mancınık ve barutlu silahlar kullanıldı. Sonuç olarak ordu yerel birliklerin entegrasyonuyla büyüdü. Kuşatma teknolojileri benimsedi. Ancak iç çatışmalar ve asimilasyonla 14. yüzyılda gücünü kaybetti. Modern Moğolistan ordusu Cengiz Han'ın disiplin mirasını taşırken küçük ölçekli ve savunma odaklı bir yapıya dönüştü. Moğolistan ordusunun kullandığı ekipman yelpazesini konuşalım. Kara kuvvetleriyle başlayacağız. Standart piyade tüfeği olarak AK-47, bilinen ismiyle Kalaşnikov kullanılıyor. Ayrıca AK-47'nin gelişmiş versiyonu olan AKM tüfekleri de tercih ediliyor. Özel kuvvetlerde ise daha geniş bir tüfek yelpazesi var. İsrail yapımı İMEI Galil MAR bulunuyor. Rus yapımı Kompakt 9A91, Çin üretimi Type 97 ve Belçika yapımı FN-FNC'ler kullanımda. Ana muharebe tankı olarak Rus üretimi T-72'ler bulunuyor. 50 adet kullanımda. Modernizasyonunu Rusya gerçekleştirdi. Orta sınıf tank olaraksa T-54'ler bulunuyor. Bu araçlar Sovyetler Birliği döneminden kalma. Zırhlı muharebe araçları konusunda Sovyetler Birliği ve Rusya dominasyonu görüyoruz. Birincil araç olarak 310 adet BMP-1'ler kullanımda. Öncül görevler ve gözetleme için BRDM-2 araçları tercih ediliyor. 120 adet envanterde. Piyadeleri muharebe sahasında korumak ve atış desteği sağlamak içinse BMP-1 modeller kullanılıyor. Zırhlı personel taşıyıcı olaraksa 150 adet BTR-60, 40 adet BTR-70 ve 20 adet BTR-80 modeller görevlendiriliyor. Kara havacılık unsurları konusunda da Rus ağırlığı görülüyor. Çok rollü savaş uçağı olarak Mikoyan MiG-29 modeller görevlendiriliyor. Adet sayısı 6. Taktik nakliye operasyonları içinse Sovyetler Birliği döneminden kalan Antonov An-26 uçakları kullanımda. 3 adet bulunuyor. Nakliye helikopteri olaraksa Mi-8 modeller tercih edildi. 6 adet kullanılıyor. Hava savunma ünitesi olaraksa S-125 Neva Pekora bulunuyor. Mobil olmaları sebebiyle farklı noktalara taşınabilir. 2 adet batarya mevcut. Toplam 150 parça olacak şekilde ZPU-4, ZU-23-2 ve AZP-S-60 uçak savar bataryaları kullanılıyor. Topçu, obüs ve roket topçusu ünitelerini de listeledikten sonra kara kuvvetlerini tamamlayacağız. Çok namlulu roket atar olarak 130 adet BM-21 Grad sistemleri kullanımda. Çekili obüslerde eski ekipmanlar yer alıyor. D-44 ve D-48'ler 85 mm, BS-3 ve MT-12'ler ise 100 mm kalibreye sahip. D-30 ve M-30'lar 122 mm kalibrelik mühimmat ateşleyebiliyor. M-46'ların ise 130 mm kalibresi var. ML-20 model obüsler ise 152 mm'lik top mermisi ateşleyebiliyor. Hava kuvvetlerine geçiyoruz. Çok rollü taarruz uçağı olarak 6 adet Mikoyan MiG-29 uçağı kullanımda. Süpersonik kapasiteye sahip MiG-29'larsa Moğol pilotların eğitimlerinde görevlendiriliyor. 2 adet mevcut. Bu uçaklar genellikle askeri pilotların ileri seviye eğitiminde kullanılan jet motorlu eğitim platformları olarak kullanılıyor. Nakliye görevleri için AN-26 modeller tercih ediliyor. Nakliye helikopteri olaraksa 12 adet Mi-17 modeller bulunuyor. Hava savunma sistemlerinden bahsederek hava kuvvetlerinin ekipmanlarını noktalayacağız. 2 adet batarya ile S-125 Neva Pekora Moğol hava sahasını koruyor. Uçak savar sistemi olaraksa ZPU-4, ZU-23-2 ve AZP-S-60 bataryaları kullanılıyor. Toplam adet sayısı 150 olarak paylaşıldı. Moğolistan'ın yürüttüğü askeri projeleri konuşacağız. Hem kendi kapasiteleriyle hem de diğer devletlerle girilen işbirliklerinden bahsedeceğiz. Sınırlı bütçesi ve küçük ordusu nedeniyle büyük ölçekli askeri projelerden ziyade modernizasyon ve dışa bağımlılığı azaltma odaklı projelere odaklanıyor. Türkiye ile işbirliği yaparak 2025'te bir mühimmat fabrikası kurmayı planladı. Böylece ateşli silahlar ve mühimmat üretimi yerlileştirilecek. AK-47, AK-74 ve diğer hafif silahları için mühimmat ihtiyacını karşılayacak. Ekipman sevkiyatı tamamlandı ve Moğol personeli Türkiye'de eğitim aldı. Moğolistan Devlet Başkanı Ocak 2025'te Türkiye'deki ziyaretinde Türk İHA üreticisi Baykar'ın tesislerini gezmişti. Bu ziyaretin yeni bir satın alım mı, ülkenin kendi projeleri konusunda destek arayışı mı olduğunu zaman bizlere gösterecek.
Savunma sanayinde dışa bağımlılığı azaltmak için yerli drone üretimi üzerine çalışmalara başladı. Henüz başlangıç aşamasında olan bu proje, Vatansever Moğolistan Yılı kapsamında ilerliyor. Ayrıca uluslararası askeri tatbikatlara aktif olarak katılıyor. Kendi topraklarında da çok uluslu tatbikatlar düzenliyor. Türkiye'deki Efes 2024 tatbikatına Moğol Özel Kuvvetleri katılım gösterdi. Kaan Görevi adı verilen tatbikatta Amerika Birleşik Devletleri'ne ait İndo-Pasifik Komutanlığı'yla işbirliği yürütüyor. Bu tatbikata aynı zamanda Türk Silahlı Kuvvetleri de katıldı. Amerika ile aynı zamanda Gobi Kurdu adı verilen ayrı bir tatbikat daha organize ediliyor. Afetlere müdahale, insani yardım ve arama kurtarma faaliyetleri icra ediliyor. Hindistan'la Nomadic Elephant yani göçebe fil adı verilen tatbikatta da kontrterörizm ve orman savaşlarına odaklanılıyor. Rusya ile mevcut BTR-70M, BTR-80M ve S-125 Pekora sistemlerini modernize etti. Bu girişim envanterin ömrünü uzatma amacı taşıyor. 2019'da kabul edilen Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi kapsamında siber savunma kapasitesini artırmak istiyor. Siber saldırılar gibi yeni nesil modern tehditlere karşı koyma kapasitesini yükseltecek. NATO ile siber savunma eğitimleri devam ediyor. Moğolistan'ın sınır ve askeri problemleri bölümüne geçiyoruz. Coğrafi konumu ve tarihi nedeniyle nispeten az sınır problemi yaşayan bir ülke. Bu konudaki bilgimizi derinleştirmek için Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi öğretim üyesi Diren Doğan'la görüştük. Moğolistan dediğimiz bölge aslında coğrafyanın ülkelerin kaderi olduğunu en net anlatan örneklerden birini içinde barındırıyor. Çünkü gerek Rusya gerek Çin Halk Cumhuriyeti ile iki ülkenin ortasında bulunması hem Moğolistan'a bir sıkışmışlık hissiyatı getiriyor hem de bunu dış politikasında resmi söylemleriyle de paylaştığı üçüncü komşu stratejisini yürütmesine imkan veriyor. Moğolistan'ın dış ilişkileri tarihsel olarak ülkeye uzanan bir etki alanına sahip olan iki süper güç Rusya ve Çin'in nüfuzunu azaltmak üzerine şekilleniyor. Bu sebepten ötürü üçüncü komşu adı verilen bir politika yürütülüyor. Moğolistan ekonomisi bakır, altın, uranyum ve kömür gibi ülkenin mineral kaynaklarının işletilmesine dayanıyor. Üçüncü komşu olarak nitelendirilen ülkeler arasında Amerika Birleşik Devletleri, Güney Kore, Fransa ve diğer gelişmiş ülkeler yer alıyor. Burada en önemli örneklerden biri elbette Amerika Birleşik Devletleri ile yürütülen stratejiler. Çünkü aslında bu üçüncü komşu stratejisinin biraz da Rusya ve Çin'in ideolojik duruşunu dengelemek üzere yapıldığı görülüyor. Buna istinaden de Amerika Birleşik Devletleri ile yalnızca kültürel, ekonomik odaklı değil, savunma odaklı da bazı istişareler yapıldığı, diyalog görüşmeleri yapıldığı biliniyor. Buna istinaden Moğolistan Devlet Başkanı'nın geçtiğimiz yıllarda Pentagon'u ziyaret ettiği biliniyor. Ve bu da aslında bu üçüncü komşu stratejisinin sadece yumuşak bir perspektif değil, aynı zamanda savunma anlamında da Moğolistan'ın pozisyonu dengeleyici bir perspektif kazandığını bize gösteriyor. Buna istinaden Moğolistan'ın bu strateji kapsamında biz NATO ile de ikili temasa girdiğini, diyalog görüşmelerini yaptığını görüyoruz. Böylece Rus ve Çin etkisini azaltarak diplomatik temasta olan ülkelerin sayısı artırıldı. Bölge ülkeleri bir taraftan ekonomik olarak Çin Halk Cumhuriyeti'nden beslenirken Çin'in getirdiği güvenlik odaklı endişeleri de Amerika Birleşik Devletleri'nin savunma yardımlarıyla ya da askeri desteğiyle bir bakıma gideriyordu. Bu aynı denge bir bakıma Moğolistan'da da mevcut. Bir taraftan Çin'in sınır komşusu, Çin'in çok ciddi bir nüfuzu var ve bu nüfus yalnızca ekonomik olarak değil, politik olarak, nüfus gücü olarak da, çünkü devasa bir nüfusa sahip, dünyanın en kalabalık ikinci nüfusundan bahsediyoruz. Bir yığılma yaratıyor ve Moğolistan buradan gelen tehditleri caydırmak için de Japonya, Amerika Birleşik Devletleri, NATO, Güney Kore gibi aktörlerle aslında daha yakın işbirliği içerisinde. Ekonomisini çeşitlendirmek istiyor. Demokratik yönetime destek sağlamak ve ulusal güvenliği güçlendirmek amacıyla bu girişim sürdürülüyor. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri ve Japonya ile yakın ilişkilere sahip. Tavan Tolgoi madeninde altyapı ve demiryolu projeleri için Japonya ile anlaşma yapıldı. 2023'te Amerika Birleşik Devletleri ve Moğolistan arasında gümrüksüz ihracat anlaşması da imzalandı. Böylece Moğolistan madenleri Amerikan üreticilerine daha düşük maliyetle sunuldu. Üçüncü komşu kavramı ilk kez 1990 yılında Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı James Baker'ın Moğolistan ziyareti sırasında ortaya atıldı. Macaristan ve Brezilya ile eğitim işbirlikleri de yaptı. Lisans ve yüksek lisans seviyesi için karşılıklı değişim programları yürütülüyor.
Bütçe problemleri sebebiyle modernizasyon çalışmaları yavaş ilerliyor. Eski ekipmanların bakım giderleri mevcut bütçenin büyük bir kısmını tüketiyor. Ülkedeki az olan nüfus sebebiyle orduya yeni kişilerin katılımı da beklenen seviyelerde gerçekleşemiyor. Askeri ulaşım ağlarının genişletilmesinin karşılanması da zorlanıyor. Ayrıca göçebe yaşam tarzı asker toplama süreçlerini karmaşıklaştırıyor. Çünkü sabit ikametgah sahipliğinin azalması nedeniyle tebligat yapılamayabiliyor. Genç ve nitelikli nüfustan insanların yurt dışında yaşama ve çalışma tercihi de ordunun personel havuzunu daraltıyor. Örneğin Güney Kore'deki Moğol diasporası 2000'lerden itibaren büyüdü. 2020 itibariyle yaklaşık 30 bin Moğol'un Güney Kore'de yaşadığı tahmin ediliyor. Sonuç olarak ülkenin üstünde dolaşan maddi imkansızlıklar isimli kara bulutlar sebebiyle ordunun ekipman yelpazesi eski tarihin ürünlerini koruyor. Bu sebepten ötürü Sovyetler Birliği ve Rusya'dan gelen araçların modernizasyonu ile ilgileniliyor. Ancak Türk şirketlerin Moğolistan'da yürüteceği doğrudan yatırımlarla ülkenin savunma kapasitesi bir kademe yukarı yükselebilir. Moğolistan'ın bu üçüncü komşu politikası aslında Türkiye'yi de kapsıyor. Ama Türkiye'nin tıpkı Afrika'daki stratejileri gibi biz biraz daha kültürel ve eğitim odaklı stratejilerin Moğolistan'la yürütüldüğünü görüyoruz. Belki burada özellikle de Türk savunma sanayinin yükselen seyri paralelinde ilerleyen yıllarda savunma sanayi odaklı anlaşmalar da görülebilir. Çünkü Türkiye özellikle de hem Asya Pasifik bölgesinde hem de Asya'nın genelinde o Rusya ve Çin Halk Cumhuriyeti ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki büyük güç rekabetinde iki tarafın da ortasında bulunan risksiz bir aktör olarak görülüyor. Türkiye, Moğolistan'ın göçebe ruhunu modern teknolojiyle buluşturabilir. Geniş coğrafya ve sarp dağlık araziler sebebiyle İHA kullanımı önemli olacaktır. Rusya ve Çin baskısını hafifletebilmek için diğer ülkelerle girilen temas sayesinde diplomaside üçüncü ülkelerin ağırlığı artıyor. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri ve Japonya ile yakın ilişkiler geliştirildi. Ülkedeki çok sayıda alanda ilgili ülkelerin yatırımları görülüyor. Başkent Ulanbator'daki havalimanı inşaatında Japon şirket Mitsubishi de yer alıyor. Video bitti. Fikirlerinizi yorumlarda bekliyoruz. Bu tarz daha fazla içerik için GZT'ye katılmayı ve abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler. Moğol İmparatoru Cengiz Han'ın modern zamandaki torunlarının coğrafyasına yolculuk yapacağız. Uzun yıllar devam eden Sovyet işgali sonrasında bağımsızlığını kazanan Moğolistan'ın ekipman yelpazesi o günlerden kalan araçlarla şekilleniyor. Ocak 2025'te Moğolistan Devlet Başkanı Uknagin Kürelsük, Türk insansız hava aracı şirketi Baykar'ın tesislerini ziyaret etti.